Kanalıma hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Bu videomda 2 Haziran 2018 tarihinde yapılmış olan LGS Türkçe sorularının çözümünü yapacağım. Bu sene sınava girecek öğrenciler için, yani 2022 LGS'ye girecek öğrenciler için aynı zamanda deneme tadında bir video olacak. Herkese başarılar. Birinci soru, metinde altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Altı çizili söz grupları genellikle mecaz anlamda olur ve size mecaz anlamda altı söz grupları sorulur. Okuru olmayan bir ülkede dergi çıkartmak, suya yazı yazmak gibidir. Suya yazı yazmak, etkisi olmayan sözler söylemek veya iş yapmak ya da bir iş için boş yere uğraşmak, çaba göstermek anlamlarına gelen bir deyimdir. Yani boş yere uğraşmak. Evet, nerede yazıyor? C seçeneğinde yazıyor. Tutku olmasa ne kadar da imkansız bir iş. Bu kitap eleştirisi üzerine çıkan bir dergi ise hele. Malum, özellikle genç okurların yönelimi daha çok edebiyat ve şiir dergilerine olurken eleştiri dergileri maalesef rafların arkasında kalıyor. Yani eleştiri dergilerine yeterince önem verilmiyor. Eleştiri dergileri yeterince tercih edilmiyor. Eleştiri dergileri yeterince ilgi çekmiyor. Cevap Ceyhan. 2. Cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek, düzeltmek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? Eğer yere uzanmış hareketsiz sessiz bir geyik yavrusu görürseniz endişelenmeniz gereken bir durum yoktur. Çünkü mutlaka annesi yakınlarda olmalı. Sevgili öğrenciler, mutlaka kelimesinde kesinlik anlamı vardır. Olmalı kelimesinde ihtimal, olasılık anlamı vardır. Şimdi olmalı derken olabilir demek istiyor. Annesi yakınlarda olabilir. Bir cümlede hem ihtimal hem de kesinlik anlamı olmaz. Burada mutlaka ve olmalı kelimesi birbiriyle çelişmiş, çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Hocam nasıl düzelteceğiz? Bir kelimeyi çıkaracaksınız. İstediğiniz kelimeyi çıkarın. Ya mutlaka kelimesini çıkarın ya da olmalı kelimesini çıkarın ve cümleyi tekrar okuyun ya da yazın. Eğer yere uzanmış hareketsiz sessiz bir geyik yavrusu görürseniz endişelenmeniz gereken bir durum yoktur. Çünkü mutlaka annesi yakınlardadır. Bakın ne yaptık? Yakınlardadır dedik. Olmalı kelimesini attık. Yüklemde zaten ne anlamı var? Yakınlardadır ifadesinde kesinlik anlamı var. O da zaten A'da var. Bakın yakınlarda olmalı sözü yerine yakınlardadır kelimesi getirilmeli. Evet. A seçeneğini ne yaptık? Yukarıya uyguladık ve anlatım bozukluğunu düzelttik. Eğer yere uzanmış hareketsiz sessiz bir geyik yavrusu görürseniz endişelenmeniz gereken bir durum yoktur. Çünkü annesi yakınlarda olmalı. Ne yaptık bu sefer? Kesinlik ifadede mutlaka kelimesini çıkardık ve cümleye ihtimal anlamı kazandırmış olduk. Fakat böyle bir açıklama seçeneklerde olmadığı için doğru cevap A seçeneğidir. 3. Metinde geçen pencereleri hepten kapanmış binada ömür geçirmek sözüyle anlatılmak istenen hangisidir? Son yıllarda toplumumuzun görsel sanatlar sevgisinde bir kımıldanma görülüyor. Arkadaşlar, metnin konusu sanat. Her sanat dalı yaşama açılan pencerelerden biridir. Pencereleri hepten kapanmış binada ömür geçirmeye tahammül edenler, yani sanatla ilgilenmeyenler ruh çölünde yaşıyor demektir. Çölden dışarı adım atanlar, yani sanatla ilgilenenler, yaşadıkları yerlerin duvarlarına resim asmaya, heykelle ilgilenmeye, fotoğraf çekmeye başladılar. Bunlar övgüye değer hareketlerdir. Bakın, sanat kelimesi geçiyor. O halde pencereleri hepten kapanmış olanlar, sanatla ilgilenmeyenler, sanatla bağlarını koparmış olanlar arkadaşlar. O da B seçeneğinde var. Sanattan yoksun bir hayat sürdürmek. Cevap Bursa. Hocam A neden olmuyor? Arkadaşlar, iletişimden söz edilmedi yukarıda. Yukarıda sanattan söz edildi. Sen şimdi kapatıyorsun kendini bir binaya. Neyle ilgilenmiyorsun? Heykelle, fotoğrafla, resimle, sanatsal faaliyetlerden uzak duruyorsun. Demek ki sanattan yoksun bir hayat sürmek anlamına gelen pencereleri hepten kapanmış binada ömür geçirmek cümlesi yukarıdaki metinde yerini almış. 4. Metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul şart anlamı vardır? Japonya uzay çöplerini temizlemek için ürettiği metalik örgü ağını uluslararası uzay istasyonuna ulaştırdı. 700 metrelik bu devasa ağ bir Japon balık ağı üreticisi tarafından tasarlandı. Tıpkı bir balık ağı gibi uzaya salınıp gezegenimizin çevresini büyük uzay çöplerinden temizleyecek. Ve 4. Metal ağ ile yapılacak denemelerin başarılı olması durumunda aynı prensiple çalışan küçük robot araçlar üretilecek. Sonuçta aynı prensiple çalışan küçük robot araçlar üretilecek. Aynı prensiple çalışan küçük robot araçlar üretilmesinin koşulu şartı ne? Metal ağ ile yapılacak denemelerin başarılı olması durumunda. Şuraya kadar olan bölüm koşul bölümü oluyor arkadaşlar. Aynı prensiple çalışan küçük robot araçlar üretilecek bölümü ise sonuç bölümü oluyor. Yani 4 numaralı cümle
Koşul sonuç cümlesi, cevap Denizli. Sevgili öğrenciler, koşul ekimiz yani şart ekimiz SSA'dır. Hemen cümleye SSA ekini getirip cümlemizi okuyalım. Metal A ile yapılacak denemeler başarılı olursa aynı prensiple çalışan küçük robot araçlar üretilecek. Gördüğünüz üzere koşul sonuç cümlelerini SSA'yı getirip okuyabiliyorum. 5, 6, 7 ve 8. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız demiş. Hemen 5. soruyu okuyalım. Metnin dil ve anlatımı ile ilgili hangisi yanlıştır? Yazar düşüncelerini sorular yoluyla anlatmıştır. Soru sormuştur diyor yazar. Karşılaştırmadan yararlanılmıştır. Öznel ifadelere, cümlelere yer verilmiştir. Düşünce sayısal verilerle kanıtlanmaya çalışılmıştır. Şimdi metnimize bakalım. Teknolojik cihazları hayatımızın her sahasında görmek mümkün. Ancak teknolojiyi bilinçsiz kullanmaktan en fazla zararı yeni nesil görüyor. Arkadaşlar bir cümlede daha göre en kadar ise kelimelerinden biri varsa orada karşılaştırma vardı. Burada teknolojiyi bilinçsizce kullanan insanlar en fazla zararı görme yönünden karşılaştırılmış. Bakın en fazla zararı yeni nesil görüyormuş. Eski nesil yani bir önceki nesil teknolojik cihazlardan yeterince zarar görmüyormuş. Yani burada karşılaştırma yapıldı. Çünkü doğdukları andan itibaren akıllı cihazlar onların ellerine elektronik emzik niyetiyle veriliyor. Bu susturucu emzikle başlayan tanışma ileride teknoloji bağımlılığına dönüşüyor. Bu bağımlılığa dikkat çekmek için Teknolojisiz Bir Gün adlı sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Projenin çıkış noktası şöyle açıklanıyor. Teknoloji yemek gibi bir ihtiyaç, lakin yemeğin fazlasının obeziteye yol açması gibi teknolojinin fazlası da teknoloji bağımlılığına yol açıyor. Ekran bağımlılığı erkeklerde mobil oyun, bayanlarda sosyal medyayı kontrol etme isteğiyle ortaya çıkıyor. Ortaöğretim çağındaki bir çocuk yılda 1000 saatini okulda geçirirken 1500 saatini TV ve bilgisayar başında geçiriyor. Yazar düşüncelerini geliştirmek için veya kanıtlamak için ya da düşüncelerini desteklemek için sayısal verilerden, bilgilerden yararlanmış oldu. Gençler her gün zamanlarının 229 dakikasını cep telefonu kullanarak öldürüyor. Türkiye'de bir kişi günde ortalama 6 saat televizyon izlerken kitap okumaya yalnızca 1 dakika ayırıyor. Bütün bunlara çözüm olarak da haftada bir gün teknoloji diyeti tavsiye ediliyor. Kadın, erkek, yaşlı, genç farklı kişilere teknolojik cihazlar olmadan bir gününüzü nasıl geçirirdiniz sorusuna en fazla verilen cevap kitap okurum oluyor. Diğer cevaplarsa çocuklarımla vakit geçiririm, oyun oynarım, yürüyüş yaparım, resim çizerim, yeni yerler keşfederim, kütüphaneye giderim şeklinde sıralanıyor. Eğer siz de teknolojiyi haddinden fazla kullanıyorsanız teknoloji diyeti yaparak sevdiklerinize vakit ayırıp neler kaçırdığınızı fark edebilirsiniz. Bu cümle öznel yargılı cümle arkadaşlar. Öznel yargılı cümleyi sona sakladım. Belki ben çok şey kaybetmiyorum. Bu durumda son cümle öznel yargılı cümle. Yani kişiden kişiye değişen bir cümle oluyor. Ben teknolojiyi haddinden fazla kullanmıyorum ve teknolojik diyeti kabul etmiyorum da diyebilirsin. Yani son cümle öznel yargılı cümle. Sevgili öğrenciler hemen 5. sorumuza tekrar bakalım. Karşılaştırma var mıydı? Vardı, artımızı atalım. Öznel ifadelere yer verildi mi? Verildi, artımızı atalım. Düşünce sayısal verilerle kanıtlanmaya çalışıldı mı? Çalışıldı, artımızı atalım. Demek ki cevap Adana. Yazar düşüncelerini sorular yoluyla anlatmıştır. Bilgisi yanlış. Sevgili öğrenciler yukarıdaki yazı sohbet yazısı yani söyleşi yazısı değildir. Yukarıdaki yazı deneme yazısıdır arkadaşlar. Şimdi hocam şurada bir soru cümlesi var. Doğru değil mi? Sevgili öğrenciler bu soruyu yazar sormuyor. Bu soruyu bir başkası soruyor. Araştırma yapan insanlar başka insanlara bu soruyu soruyor. Yazar bu soruyu buraya almakla düşüncesini kanıtlamaya çalışıyor. Yani cevap ne oluyor? 5 numaralı sorunun cevabı A oluyor. Yazar düşüncelerini sorular yoluyla anlatmıştır ifadesi yanlış. Hemen A yuvarlak içine tekrar alalım. 6'ya bakalım. Ne demiş 6? Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili öğrenciler sayfayı büyütelim. Şimdi insan zamanını iyi değerlendirmelidir. İnsan zamanını iyi değerlendirecek fakat bu A seçeneğinde teknoloji kavramı geçmiyor. Ve teknoloji bağımlılığı projelerle önlenmelidir. O zaman yazının başından itibaren projelerden söz edilmeliydi. Bu da değil. C. Bağımlılık yapan şeylerden uzak durulmalıdır. Arkadaşlar bağımlılık yapan şeylerden uzak durarak teknoloji bağımlılığının önüne geçemezseniz C de olmaz. D. Teknoloji ölçülü kullanmalıdır. Doğrudur arkadaşlar. Cevap Denizli. Metnin bize vermek istediği asıl mesajı budur. Teknolojiyi ölçülü kullanarak sevdiklerine zaman ayırmalısın. Cevap Denizli. Hemen 7'ye bakalım. Metnin son cümlesini ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir? Eleştiri, varsayım, öneri, önyargı. Son paragrafa bakıyoruz. Eğer siz de teknolojiyi haddinden fazla kullanıyorsanız teknoloji diyeti yaparak sevdiklerinize vakit ayırıp neler kaçırdığınızı fark edebilirsiniz. Yazar bize bir öneride bulunuyor arkadaşlar. Önerisi ne? Abi
Sen teknoloji diyeti yap ve sevdiklerine vakit ayır. Şimdi güzel insanlar, bir sorunu çözmek için öne sürülen görüşe, düşünceye, teklife öneri deriz. Buradaki öneri ne? Daha doğrusu buradaki sorun ne? İnsanlar sevdiklerine vakit ayıramıyormuş. Bu sorunu çözmek için önerin ne? Abi teknoloji diyeti yap. Yani teknolojik cihazları haddinden fazla kullanma. Yani 7 numaralı sorunun cevabı B. Son paragraf öneri cümlesi. 8. Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki altı çizili cümlenin bir özelliği değildir? Eylem cümlesi, olumlu cümle, içinde fiilimsi bulunan cümle, kurallı cümle. Arkadaşlar sayfayı yukarı alalım. Seçenekleri aklımızda tutalım. Teknolojik cihazları hayatımızın her sahasında görmek mümkün. Tabii ki cümleyi ögelerine ayırmak zorundasınız. Mümkün yüklem oluyor arkadaşlar. Sonuçta mümkün. Aslında mümkündür demek istiyor. İsme ek fiilin geniş zamanı gelmiş. Dür ek fiilin geniş zamanıdır. İsme gelmiş. İsmi yüklem yapmış. Mümkündür yüklem, mümkün olan ne? Teknolojik cihazları hayatımızın her sahasında görmek. Bu cümle özne ve yüklemden oluşmuş. Sevgili öğrenciler, ne dedim az önce? Dür ek fiilin geniş zamanı mümkün ismine gelmiş ve mümkün ismini yüklem yap. Cevap Adana oluyor. Cevabı az sonra tekrar kontrol ederiz. Olumlu cümle mi arkadaşlar? Mümkün. Bakın olumlu. Mümkün değil dese olumsuz oluyor arkadaşlar. İsim cümlelerinin olumsuzu değil. Yani değil kelimesiyle yapılır. Okunuşu değildir. Yazılışı değildir arkadaşlar. Okurken değil diye okuruz. Peki. İçinde fiilimsi bulunan bir cümle mi bu cümle? Evet. İçerisinde fiilimsi bulunan bir cümle. Mek burada isim fiil arkadaşlar. Yapıca birleşik yapılı cümle. İçerisinde fiilimsi bulunan cümleye yapıca birleşik yapılı cümle deriz. Kurallı cümle mi? Tabii ki kurallı cümle. Çünkü yüklem cümlenin sonunda. Yüklem cümlenin sonunda değil ise yüklemin yerine göre cümlemiz ne oluyor? Devrik cümle oluyor. Tekrar edelim arkadaşlar. Mümkün ifadesi olumlu bir ifadeydi. Anlamına göre olumlu cümle. İçinde fiilimsi bulunan cümle doğru. Mek isim fiil ekiydi. Kurallı cümle doğru. Mümkün yüklemi cümlenin sonundaydı. Ne kaldı geriye? A kaldı. A'da eylem cümlesi diyor. Hayır arkadaşlar. Mümkün isim olduğuna göre yüklemin türüne göre cümlemiz isim cümlesi. 9. Metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra böyle önemli yapıların su ihtiyacını karşılayan sarnıçların en meşhuru yere batan sarnıcıdır cümlesi getirilirse metindeki düşünce akışı bozulmaz. İstanbul'un üstünde ne tür tarihi yapıların olduğu az çok bilinir ama altında ne var pek bilinmez. Yerin altındaki yapılar arkadaşlar gördüğünüz üzere anlam olarak birbirini tamamlayan kelimeler var. Altlarını tekrar çizelim. Evet ama altında ne var pek bilinmez. Yerin altındaki yapılardan biri olan sarnıçlar yüzyıllarca kentin su ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamış. Yağmurlardan süzülen veya kentin kilometrelerce ötesinden su kanallarıyla getirilen sular buralarda depolanırmış. Evet. Sarayın, büyük kiliselerin, askeri kışlaların, soylulara ait konakların su ihtiyaçları buralardan karşılanırmış. Şimdi ne yapacak? Buraya bir örnek verecek. Yani en önemli sarnıçlara ne yapacak arkadaşlar? Örnek verecek. Böyle önemli yapıların su ihtiyacını karşılayan sarnıçların en meşhuru yere batan sarnıcıdır. Yazar ne yaptı? Düşüncesini geliştirmek için, desteklemek için örnek vermiş oldu. Tabii ki o da son cümleyle. Demek ki şuradaki cümle arkadaşlar 4 numaralı cümleden sonra gelecek cevap Denizli. Geldik ona. Aşağıdakilerden hangisi cümlede söz edilen eserle ilgili kesin olarak söylenir? Küçük Prens'in Güzel Hikayesi adlı bu nefis kitap Antonio de Saint-Exupéry'nin yazdığı Küçük Prens öyküsünün tam metninin yanı sıra yayımlanmayan bir bölümünü, Küçük Prens karakterinin orijinal çizimlerini ve Küçük Prens üzerine yazılmış makaleleri içeriyor. Şöyle bir kitap yazmışlar. Küçük Prens'in Güzel Hikayesi adlı bir kitap yazmışlar. Bu kitapta Küçük Prens adlı kitapta yayınlanmayan bölümler varmış. Yine Küçük Prens karakterinin orijinal çizimleri varmış. Ve Küçük Prens üzerine yazılmış makaleler varmış. Yani arkadaşlar Küçük Prens ile ilgili farklı çalışmalara bu kitapta, şu kitapta arkadaşlar yer verilmiş. Cevap Ceyhan. Hocam o çalışmalar neler? O çalışmaları az önce sıraladık arkadaşlar. Kalemin rengini değiştirelim. Küçük Prens karakterinin orijinal çizimleri. Evet, yine Küçük Prens adlı hikayede yayınlanmayan bölümler varmış o kitapta. Hangi kitapta? Şu kitapta. Ve Küçük Prens üzerine yazılmış makaleler varmış. Bunlar ne oluyor? Farklı çalışmalar oluyor. Cevap Ceyhan. 11. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Mutluluğu engelleyen şeylerden biri çok fazla mutluluk beklemektir. Çok fazla mutluluk istemektir. O zaman çok fazla mutluluk beklemeyeceksin. Az da yetineceksin ve mutlu olacaksın.
Arkadaşlar 1 ve 4 numaralı cümleler anlam olarak birbirini tamamlıyor. 4'te insan en azla yetindiği zaman mutlu olur diyor. 1'de çok fazla mutluluk bekleme, çok fazla şey isteme, az da yetin ve mutlu ol diyor. Cevap Bursa. 2 numaralı cümlede mutluluğu paylaş diyor. 3 numaralı cümlede ise bilge yani bilgili bir insan ol diyor. Yani 2 ve 3 numaralı cümlelerde anlatılan mutluluk tanımı farklı. 12. Bu bilgilere göre metro hatlarının hizmete girme tarihleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 19. yüzyılın ortasından itibaren büyük şehirlerde ulaşım sorun haline gelmeye başlayınca ülkeler toplu taşımacılığa yönelmiştir. Bunun için bulunan çözümlerden biri de raylı taşımacılık yani metrodur. Dünyanın büyük şehirlerinde faaliyete geçen metro hatları ile ilgili bazı bilgiler şunlardır. Hemen ne yapalım arkadaşlar? O bilgileri okuyalım. Şöyle tablo görülsün. Bu bilgilere göre metro hatlarının hizmete girme tarihleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye soruyu okumuştuk. İstanbul Tünel Metrosu Budapeşte metrosundan önce hizmete girmiştir. A'da Budapeşte İstanbul Tünel Metrosu'ndan önce hizmete girmiş arkadaşlar. Yani A seçeneğini elemiş olduk. İstanbul Tünel Metrosu Budapeşte'den önce olacak. Bu arada Budapeşte nasıl bir isim? Ya Rabbim gel okuyabiliyorsan oku. Peki. Arkadaşlar B ne olabilir? Doğru olabilir. İstanbul Tünel Metrosu Budapeşte metrosundan önce hizmete girmiş B'de. C de olabilir arkadaşlar. Bakın İstanbul Tünel Metrosu ve Budapeşte diyor. Budapeşte sonda yer alıyor tabloda. D olabilir mi? D de olabilir arkadaşlar. Bakın İstanbul Tünel Metrosu Budapeşte metrosundan önce hizmete girmiş. İkinci bilgiye bakalım. Chicago metrosundan önce ve sonra açılan metro hatları vardır. Chicago metrosu nerede arkadaşlar? Burada bakın. Bir de burada. Sonra açılan var mı? Var. Londra. Yine C'de Budapeşte metrosu açılmış. A'da Chicago metrosundan önce açılan metro yok arkadaşlar. Oysa ne diyordu? Chicago metrosundan önce ve sonra açılan metro hatları vardır diyordu. D seçeneği elendi. Kalemin rengini değiştirelim. Budapeşte metrosu Londra metrosundan sonra açılmıştır diyor arkadaşlar. Londra metrosu burada. Budapeşte metrosu burada arkadaşlar. Bu durumda tabii ki Budapeşte metrosu Londra metrosundan sonra açılmış oluyor. Zaten tarihlerden takip edebilirsiniz. Evet, cevap nedir? Cevap Ceyhan'dır. 13, 14 ve 15. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. Hemen 13. soruya bakalım. Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz demiş. A. Doğayı korumada geri dönüşüm önemlidir. B. Kitapların çocukların kişilik gelişiminde etkisi vardır. C. Olumlu davranışlar çocukken daha kolay kazandırılır. D. İnsanlarla sağlıklı iletişimin yolu empati kurmaktır. Şimdi metnimizi okuyalım. Şöyle yapalım. Yaşadığımız dünyaya karşı taşıdığımız sorumlulukları fark etmemiz için en ideal zamanlar ilk çocukluk yıllarımız. Yere çöp atmama, ağaçların dallarını kırmama, çiçekleri koparmama gibi bu dönemde edindirilir yani öğretilir. Bunda en büyük pay kitaplara ait. Yanlış arkadaşlar, bunda en büyük pay aileye ait, anne babaya ait. Hemen suçu kitaplara attık. Eğitim uzmanı Bilge Buhan Musa geri dönüşüm üzerine çıkarttığı 4 yeni hikaye kitabıyla çocuklara çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor. Bilge Buhan Musa doğana nasıl korunabileceğini kitaplarında verdiği yöntemlerle somutlaştırıp çocukların bunu davranışa kolayca dönüştürebileceklerini belirtiyor. Eğitimci yazarın yayımlanan hikaye serisi çocukların kitaptaki kahramanlarla empati kurmalarını sağlıyor ve gezegenimize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerine aracı oluyor. Bu hikaye serisi 4 farklı kitaptan oluşuyor. Yaşlı çınar ağacında kağıdın, meraklı yeşil şişede camın, beyaz plastik bardakta plastiğin geri dönüşümü anlatılıyor. Geri kazanım atölyesinde ise kullandığımız eşyalardan geri dönüşüme gitmeden ne şekilde faydalanabileceğimiz dile getiriliyor. Yani doğayı korumada geri dönüşümün önemi yukarıdaki metinden çıkarılıyor arkadaşlar. Yazar geri dönüşüm üzerine çeşitli kitaplar, hikayeler yazmış. Kitaplar çocukların kişilik gelişiminde etkili mi? Etkili arkadaşlar. Eğitimci yazarın yayımlanan hikaye serisi çocukların kitaptaki kahramanlarla empati kurmalarını sağlıyor ve gezegenimize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı oluyormuş. Demek ki kitaplar sorumluluk sahibi yapıyormuş çocukları. Yani kişilik geliştiriyormuş. Sorumluluk sahibi olmak bir kişilik özelliğidir. Şimdi bu kitaplar yardımıyla geri dönüşümünün önemini kavrayan çocuklar yok mudur? Vardır arkadaşlar. Peki geri dönüşümün faydalarını bilen öğrenci olumlu davranışlar kazanmıyor mu? Kazanıyor arkadaşlar. O halde olumlu davranışlar çocukken daha kolay kazandırılıyor. D seçeneğinde insanlarla sağlıklı iletişim yolu empati kurmaktır yazıyordu. Tamam, burada empati kelimesi geçiyor ama buradaki empati kavramı eğitimci yazarın yayımlanan hikaye serisi çocukların kitaptaki kahramanlarla empati kurmalarını sağlıyormuş. Yani çocuklar kitaptaki kahramanlar yerine kendilerini koyuyorlarmış. Kahramanların gözünden dünyaya bakıyorlarmış. Şimdi insanlarla sağlıklı iletişim yolu empati kurmaktan geçiyor fikri yazarın ele aldığı bir görüş değildir arkadaşlar.
Bu nedenle 13 numaralı sorunun cevabı Denizli oluyor. Tekrar inceleyelim. Doğayı korumada geri dönüşüm önemlidir. Doğru, bunu çıkardık. Kitapların çocukların kişilik gelişiminde etkisi vardır. Bunu da çıkardık. Olumlu davranışlar çocukken daha kolay kazandırılır. Bunu da çıkardık. Fakat insanlarla sağlıklı iletişimin yolu empati kurmaktır düşüncesi yazarın bize vermek istediği bir mesaj değildir. 15 metindeki numaralanmış kelimelerden hangileri zarf fiildir diyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tamam. Çıkardığı 4 yeni hikaye kitabı. Arkadaşlar dık burada sıfat fiil eki. Kitap isim nasıl kitap? Çıkardığı kitap. Sıfat fiil isme sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. Tabii ki varsa. O kelimede varsa arkadaşlar. Burada çıkardığı kelimesinde dık sıfat fiil eki. Çünkü dık eki var çıkardığı kelimesinde. Ve sıfat fiiller isimden önce gelir. İsme sorulan nasıl sorusu varsa kelimedeki sıfat fiil ekini buldurur. Somutlaştırıp kelimesindeki ıp zarf fiil eki arkadaşlar. Evet. Birinci zarf fiil ekini bulduk. Getirmelerine diyor bakın 3'te. M burada isim fiil eki. Ve meden var bakın 4 numaralı kelimede. Meden yine zarf fiil eki. Cevap 2 ve 4 yani C. 16 metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili yazım yanlışı yapılmamıştır? 1897 yılının Nisan ayı başlarında Ömer Şevki Bey kişi isimlerinden önce ve sonra gelen saygı sözleri büyük harfle başlar. Bey'in B'si burada büyük yazılacaktı arkadaşlar. Hemen seçeneklere bakalım. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar saygı sözleri. Bu bilgiyle ilgili bir yanlışlık yapılmış arkadaşlar. A'ya artımızı atalım. Evet, Ömer Şevki Bey oğlunu o günlerde subay çocukları için açılan Eyüp Sultan Askeri Lisesi'nde. Arkadaşlar kurum isimleri büyük harfle başlar. Buradaki L küçük yazılmış. Lisenin L'si bu şekilde yazılır arkadaşlar. Bakın gelenekte ayrılmaz. Kurum isimlerine gelenekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Arkadaşlar büyük L bu şekildedir. Yani kurum, kuruluş ve kurul isimlerinin yazımı ile ilgili yukarıda bir yanlışlık yapılmış, artımıza atalım. Yeni usule göre öğretim yapılan bu okulda eğitim dili Fransızcaydı. Arkadaşlar daha burada bulunma lekidir. Nerede eğitim dili Fransızcaydı? Okulda. Nerede sorusuna cevap veriyorsa o kelime daha bulunma halekidir ve kendisinden önceki isme nasıl yazılır? Bileşik yazılır. Bulunma durum ekinin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmış. C'ye artımızı atalım. Ne kaldı? B kaldı. Demek ki belli bir tarih bildiren ay ve gün adlarının yazımı ile ilgili yukarıda bir yanlışlık yapılmamış. Nisan ay adıdır. Nisan'ın n'si büyük yazılmış. Büyük yazılmasının sebebi şurada herhangi bir sayının olmasıdır. Cevap Bursa. B'de yanlışlık yok. B'deki madde ile ilgili yukarıda herhangi bir yanlışlık yapılmamış. 17 aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Hey Yebzeli Hasan. Seslenme ve hitap bildiren kelimelerden sonra ünlem işareti getirilir. Yazar Gebzeli Hasan'a sesleniyor. Hey ünlem sözdür arkadaşlar. Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenen bir sözdür. Hey virgül çocuklar ünlem işareti. Hey virgül Gebzeli Hasan ünlem işareti. Bu cümle soru cümlesidir. Kim? Soru zamiri cümleye soru anlamı katmış. Cümlenin sonuna soru işareti getirilmiş. A'da yanlışlık yok. B. Nükhet'in en büyük korkusu samimi olduğu ve kendisinin yanlarında huzurlu hissettiği insanlardan uzun süre ayrı kalmakta. Ayrı kalmakta yüklem. Ayrı kalmak olan ne? Nükhet'in en büyük korkusu özne. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneden sonra ne kullanılır? Virgül kullanılır. Virgülün kullanımı doğru. Nükhet özel isim, in çekim eki. Özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. B'de herhangi bir noktalama yanlışı yok. Cümle bitmiş, tamamlanmış, cümlenin sonuna nokta konur. Peki kimden ayrı kalmaktır Nükhet'in en büyük korkusu? Samimi olduğu ve kendisini yanlarında huzurlu hissettiği insanlardan yer tamlayıcısı. Ne kadar ayrı kalmaktı? Uzun süre arkadaşlar. Uzun süre zarf tümleci. C. Zeki çocuk tüm parasını bir günde bitirdi. Ayın geri kalanını harçlıksız bitirdi. Zeki kelimesinden sonra yay ayraç içerisinde ünlem işareti kullanılmış. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra ayraç içinde ünlem işareti kullanılır. Aslında çocuk o kadar zeki değilmiş arkadaşlar. C'de herhangi bir yanlışlık yok. Cümle tamamlanmış. Tamamlanmış cümlenin sonuna nokta konur. Burada virgül sıralı cümleleri birbirinden ayırmış. İlk yüklem bitirdi. İkinci yüklem geçirdi arkadaşlar. Yüklem sayısı demek, cümle sayısı demek. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için ne kullanılır? Virgül kullanılır. O halde cevap Denizli. Hep beklenmedik zamanlarda gelir. Virgül planlarımı, virgül çabalarımı boşa çıkarırdı. Sevgili öğrenciler, D'de noktalama yanlışlığı yapılmış. Buraya noktalı virgül gelecek. Cevap Denizli. Neden noktalı virgül gelecek? Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır. Gelir birinci yüklem arkadaşlar. Planlarımı, çabalarımı boşa çıkarırdı. Boşa çıkarırdı yüklem. İkinci yüklem. Bakın kaç cümle var? 2 cümle var. Daha doğrusu 2 yüklem var. Yüklem sayısı cümle sayısı demektir. Şurada bir virgül var arkadaşlar. Şimdi noktalı virgülün bu maddesinde bir kalıp vardır arkadaşlar. Şöyle ki yüklem diyelim. Birinci cümlenin yüklemi noktalı virgül. Kelime virgül yüklem ve nokta arkadaşlar.
Şu kalıp aşağıda yok mu? Şurada var arkadaşlar, görüyorsunuz. Sevgili öğrenciler, noktalı virgülün kullanıldığı yerlerle ilgili videomu kaçırmayın. Kartlar kısmına bu videomu ekliyorum. Mutlaka o videoyu izleyiniz. 18. Bu dizilerde aşağıdaki duygulardan hangisine yer verilmemiştir? Ben Ömer Halis Demir. Gözlerimde göremezsiniz korkuyu. O halde cesaret sahibi oluyor Ömer Halis Demir. Çok doğru arkadaşlar. Arkamdan söylesinler şu türküyü. Gencecik yaşında düşmüştü şehit. Cihan görmedi böyle bir yiğit. Yiğit delikanlı arkadaşlar. Kahramanca bir söyleyiş var burada. Yine Ömer Halis Demir kahraman bir insandır arkadaşlar. Hem gerçek hayatta hem şiirde. Ben Ömer Halis Demir, 1000 canım daha olsa veririm yine vatan uğruna. Yani vatan sevgisi yine Ömer Halis Demir'de var arkadaşlar. Fakat merhamet duygusu ile ilgili yukarıda herhangi bir ifade yok. 19. Parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? 1950'li yılların başında istasyon bir mola yeri olmaktan ziyade hayatın aktığı yerdi bizim kasabada. Yazar geçmişte yaşadığı bir olayı daha sonra kaleme almış arkadaşlar, anlatmış. Metnin türü ne oluyor? Tabii ki anı, yani hatıra oluyor arkadaşlar. Kasabanın gençleri istasyonda buluşur, kalabalıkta kendilerini unuttururdu. Filmlerdeki gibi gençler ilk kez burada göz göze gelirdi. Görülen geçmiş zaman eki kullanılır. Anı yazı türünde arkadaşlar. Di görülen geçmiş zaman ekidir. İlk ayrılık burada yaşanır. Askerlik veya çalışmak için büyük şehre gidenlerin ardından gözyaşı ilk kez burada dökülürdü. Ayrılığın acısı kadar buluşmanın sevinci de istasyondu. Ben de tezkere alıp gelen ağabeyimi burada beklemiştim. 2 gün boyunca istasyona her gelen trende gözlerim ağabeyimi aramıştı. Nihayet ağabeyim trenden indiğinde boynuna sarılmış dakikalarca ağlamıştım. Yazar geçmişte başından geçen bir olayı ne yapmış? Aradan zaman geçtikten sonra kaleme almış. Yani anlatmış. Metnin türü anı. Biyografi bir başkasının hayat hikayesinin anlatıldığı yazılardır. Deneme fikir yazısıdır. Gezi yazısı gezilip görülen yerlerin anlatıldığı yazılardır. Anı olay yazısı arkadaşlar, deneme fikir yazısı, unutmuyoruz. 20. soru, bu 3 metinden çıkarılabilecek ortak sonuç hangisidir? Başınız ağrıyorsa kendinizi hangi konuda yargılıyorsunuz? Uğraşıp baş edemediğiniz düşünceleriniz nelerdir? Sorularının cevabını bulmalısınız. Baş ağrılarının çoğu kendini acımasızca eleştirme, özgüven kayıpları ve kişinin yaptığı her şeyi değersiz görmesiyle ilgilidir. Demek ki olumsuz duygu ve düşünceler bizde hastalığa neden olabiliyormuş. Hastalıkta baş ağrısı oluyor. 2. Migren türü baş ağrısı kendine ve her şeye kızan, oldukça mükemmeliyetçi olan, kendilerine acımasızca baskı yapan kişiler tarafından yaratılır. Migrende yoğun olarak bastırılmış kızgınlıklar vardır. Yine olumsuz duygular neye yol açmış? Migren denen bir baş ağrısına yol açmış. 3. Boyun fıtığı ve ağrıları düşüncelerimizde esnek olmamak, yaşadığımız sorunların öteki yüzünü görmemek, başka bir kişinin bakış açısını anlayamamaktan kaynaklanır. Yine boyun fıtığı arkadaşlar olumsuz duygu ve düşüncelerin sonucu imiş. Bu durumda bu 3 metnin ortak özelliği hangi seçenekte var? C seçeneğinde var. Olumsuz duygu, düşünce ve tutumlar bazı hastalıklara yol açabiliyormuş. Aman dikkat edin sevgili öğrenciler, değerli öğrenciler. Böylece 2018 yılında yapılmış olan liselere giriş sınavı Türkçe sorularının çözümünün sonuna geldim. Sol üst köşede 2021 yılında yapılmış olan liselere giriş sınavı Türkçe sorularının çözümü var. Yine sağ üst köşede LGS deneme sınavları var. O videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.